Bugünkü Endüstri 4.0 soru cevap seansımızın konusu yine geçtiğimiz konudan devam niteliğinde Endüstri 4.0'da karşılaştığımız zorluklar, bariyerler nelerdir? Geçen sefer iş kültüründen bahsetmiştik. İş kültürünün Endüstri 4.0'a uyumlanması çok önemli demiştik. Uyumlanmazsa eğer bu dönüşümün gerçekleşmesi çok zor demiştik. Danışmanlık çok önemli. Doğru danışmanlık, doğru rehberlik, doğru bilgiyle dizayn etmek çok önemli demiştik. Diğer taraftan da bunlar iş kültürü iç faktör, danışmanlık dış faktör, iç faktör iş kültürüyle bağlantılı olarak liderlik. Haliyle iş kültürüne liderlik yapılması lazım ve dijital dönüşüme de liderlik yapılması lazım. Dijital dönüşüm sizin dışarıda kalıp danışmanın veyahut da ekiplerin yapmasını izleyeceğiniz bir şey değil. Dijital dönüşüm stratejinin bir parçası olması gerekiyor. Endüstri 4.0'a uyumlanma stratejinin bir parçası olmalı. Bu manada üst yönetimin muhakkak bunun içinde olması gerekiyor. Yol haritasının oluşturulmasında içinde olması gerekiyor. Derinlemesine, detayında sistemleri bilmeye gerek yok ama yol haritasını bilmek ve de bunun şirkette nasıl bir değişikliğe yol açacağı, ki iş kültürüyle de ilintili bu, bunu bilmek gerekiyor. Aksi takdirde Endüstri 4.0 dönüşüm sürecini yönetmek mümkün değil. Liderlik gösterilmesi gerekiyor ki ekipler de bu dönüşüme inansın. Çünkü çok kapsamlı bir dönüşüm bu. Hem içinde sistemleri barındırıyor, sistemlerin uyumlanmasını hem de dijital sistemlerin entegrasyonunu barındırıyor. Bu oldukça yoğun ve meşakkatli bir süreç. Kabuk değiştirme şeklinde tanımlanabilecek bir süreç. Bundan dolayı da muhakkak liderin işin içinde olması gerekiyor. Danışmanlık verdiğim işletmelerden bir tanesinde bir defasında hocam bizi karıştırmada ne yapıyorsan yapabilirsin, istediğini yapabilirsin şeklinde bir talep gelmişti. Bu mümkün değil. Bir danışmanın bu şekilde çalışması mümkün değil. Danışmanın fonksiyonu bu değil. Danışmanın fonksiyonu size rehberlik etmeli. Rehberlik olmalı. Yani sizin hangi yolu yürüyeceğinizi, o yolda karşılaşacağınız zorlukları size anlatıyor olması lazım. Ve bunlara önlemleri anlatıyor olması lazım. Geçmiş tecrübeleriyle. Ama siz işletme sahipleri, üst yönetim olarak danışmandan ekiple beraber yürümesini, sizin de arkadan izlemenizi veya da tribünden izlemenizi bekleyemezsiniz. Bu yolu danışman ve ekiple beraber yürümeniz gerekiyor ve liderlik yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde bu projelerin başarılı olması mümkün değil. Bu koordinasyonu organizasyon içerisindeki daha alt roller sağlayamazlar. Üst yönetim muhakkak stratejinin parçası olarak bu projelerin en azından kilometre taşlarını takip etmeli, raporlamalarla gelişmeleri izlemelidir. Aksi takdirde ortaya çıkacak transformasyon, ortaya çıkacak iş kültürü sizin hiç de stratejinize veyahut da vizyonunuza uygun olmayabilir. Bunun olmaması için muhakkak lider sahada olmalıdır. Sahada işleri takip etmeli, yönetmeli, yönlendirmelidir. Rehberlik eşliğinde. Danışmanın rolü patronluk değildir, danışmanın rolü yöneticilik değildir, liderlik değildir. Bunu yapması gereken organizasyonun kendisidir. Keza bir işletmede işletme sahibi, hocam bizim arkadaşlara biraz patronluk yapar mısın diye bir talepte bulunmuştu. Bu da mümkün değil elbette ki. Sonrasında benim tuhaf bakışlarım üzerinde yani biraz yöneticilik yapar mısın demişti. Bu da mümkün değil, doğru değil. Burada bu roller işletmenin içerisinde yönetime ait ve bu sorumluluğu tamam yerine getirerek Endüstri 4.0 yolunda ilerlenmesi gerekiyor. Bugünlük bu kadar. Esenlikler dilerim.